Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere mis gibi kokusuyla, güzel aromasıyla havuç reçeli tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Reçelim için 1 kilo kadar havucum var. İyicene yıkadım. Kabuklarını soyup rendenin iri kısmıyla rendeliyorum. Tüm havuçlarımı rendeledim. Tencerenin içerisine alıyorum. Üzerine 1 kilo toz şeker ekliyorum. 1 adet portakalı yıkadım ve rendenin küçük tarafıyla turuncu kısımlarını rendeledim. Onu da içine ekledim. 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu ekledim. 2 su bardağı su ekliyorum. Tahta kaşıkla karıştırıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 2 saat kadar bu şekilde bekletiyorum. Bakın 2 saatin sonunda iyicene suyunu saldı. Ocağa alıyorum. Kaynayana dek harlı ateşte tutuyorum. 1 silme çay kaşığı tereyağı ekliyorum. Bakın reçelim kaynamaya başladı. Artık ocağın altını kısıyorum. Ve içerisine 1 adet çubuk tarçın ekliyorum. İyicene yıkadım ve içine ekledim. 7-8 adet karanfil ekliyorum. Reçelimi ara ara karıştırarak kısık ateşte pişiriyorum. Bu arada üzerinde oluşan köpükleri mümkün olduğu kadar almaya çalışıyorum. Yaklaşık 1 saattir kısık ateşte pişen reçelime 1 silme çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekliyorum. Birkaç dakika daha pişirmeye devam edeceğim. Reçelimin kıvamına bakmak için bir miktar tabağın içerisine aldım ve soğuttum. Kıvamı neredeyse olmuş. Bir 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alıyorum. Yani toplamda reçelimi 1 saat 15 dakika kadar pişirmiş oldum kısık ateşte. Siz de kendi reçelinizin kıvamına göre, koyuluğuna göre pişirme süresini ayarlayabilirsiniz. Bir tık daha eksik veya daha fazla olabilir pişirme süresi. Ocaktan aldım ve tencerenin kapağını kapatıyorum. Bu şekilde soğumasını bekliyorum. Tarçın ve karanfilin kokusu iyice reçele geçiyor. Çok güzel bir kokusu, aroması oluyor bu şekilde. Ama isterseniz hemen çıkartıp da direkt sıcakken kavanozlara doldurup kapağını sıkıca kapatarak uzun süre saklamak istiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın soğumuş halini görüyorsunuz. Tarçını ve karanfilleri içerisinden aldım. Kıvamını da görüyorsunuz. Çok lezzetli, gayet güzel bir reçel oluyor. Eğer farklı reçeller denemeyi seviyorsanız kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.